BMW X1 ile birlikteyiz. Bir önceki nesil X1 6 yıldır ülkemizde satılıyordu ve artık eskimişti. Şimdi ise görmüş olduğunuz yeni kasasıyla yanımda duruyor. Yeni X1 sadece bu görmüş olduğunuz çok farklı olan tasarımıyla değil, yeni altyapısıyla, yeni motorlarıyla ve yepyeni iç mekanıyla da çok daha farklı görünüyor. Bakalım yeni X1 eskisinden ne kadar daha iyi özelliklere sahip. Gelin hep beraber inceleyelim. Öncelikle X1'in tasarımı yerine aldığı modele göre çok daha farklı. Eski neslinde yerden yüksek bir station wagon gibi gözüken X1, şimdiki haliyle gerçek bir SUV'ye benziyor. Şahsen ben yeni X1'i küçük bir X5'e benzetiyorum. Önden baktığınız zaman X1 artık daha ihtişamlı görünüyor. Bunda tabii daha büyük böbreklerin ve yeni tasarım farların büyük payı var. Profiline baktığımız zamansa çok büyük değişiklikler olmadığını görebiliyoruz. Ama X1 artık yerden daha yüksek. Buna baktığınız zaman tavanından anlayabiliyorsunuz. Boyuysa eskisinden biraz daha kısa. Ama buna rağmen iç mekanda daha geniş yaşam alanı olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Bir kere burası gözle görülür şekilde genişlemiş. Diz mesafesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Benim boyum 1.78 ve bu benim ideal sürüş pozisyonum. Görmüş olduğunuz gibi burada yaklaşık bir karışlık bir diz mesafesi sunuluyor. Ayaklarım da koltuğun altında çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Baş mesafesine gelecek olursak, demin dışarıda da söylediğim gibi aracın tavanı yükseltildiği için çok iyi baş mesafesi sunulmuş. Konfor ve fonksiyonellik konularında da X1'in arka koltukları gayet iyi. Burada güzel bir kol dayama var. Hem içinde kapak var hem de bardaklarınızı koyabileceğiniz bir yer. Ama bundan daha önemlisi bu arka koltukların ileri geri kayabiliyor olması. Bunları en ileri konuma getirdiğimde bile evet belki dizlerim buraya yanaşıyor ama oturabiliyorum. Bu sayede bagajın büyük oranda genişlemiş olduğunu söyleyebilirim. Gelin bir de otomobilin arkasına ve bagajına bakalım. Daha heybetli olan X1'in arkası da artık daha ihtişamlı. Burada büyük stop lambaları dikkat çekiyor. Ayrıca çift çıkışlı egzozlar da otomobilin gücü hakkında ufak tefek ipuçları veriyor. Otomobilin gücüyle ilgili konulara birazdan değineceğim. Şimdi bagaj kapağının altında nasıl bir yükleme hacmi olduğundan bahsedeyim size. Burada bir kere geniş bir yükleme ağzı var ve eşikte alçakta ve düz. Yani buraya büyük eşyalarınızı rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada 505 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Ayrıca eşiğin altında da 100 litreye yakın ekstra bir alan var. Bunun haricinde arka koltukların tek bir dokunuş vasıtasıyla yatırılabiliyor olması da fonksiyonelliği arttıran önemli özelliklerden biri. Bu şekilde bagaj 1550 litreye kadar genişliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Test sürüşü kısmına geçiyoruz. Montumuzu çıkarıp sürücü koltuğuna oturuyoruz ve işin eğlenceli kısmı artık başlıyor. Hadi gelin. X1'in dışı gibi içi de yepyeni bir tasarıma sahip. Sonuçta bir önceki nesil X1 uzunca bir süredir yollardaydı ve iç mekanı güncel BMW modellerinden daha farklı, daha eski bir tasarıma sahipti. Şimdi ise güncel yani yeni X1'in tasarımı kardeşleriyle benzer seviyede. Malzeme kalitesi anlamında buranın gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Dokunduğunuz hemen her yerde yumuşak plastik malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Küçük eşya gözleri konusunda da bence X1 bayağı cömert. Burada vitesin önünde 2 tane sürgülü kapaklı alan var. Oraya 2 tane bardaklık koyabiliyorsunuz. Ayrıca kol dayamanın altında çok geniş bir alan var ve kol dayamada fena sayılmayacak bir genişliğe sahip. Görüş açıları konusunda X1'in son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunda tabii geniş cam yüzeylerin büyük payı var. İç mekan hem ferah hem de öne baktığınızda da arkaya baktığınızda da etrafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. X1'in küçülen boyutlarına rağmen iç mekanının genişlemiş olduğunu daha önce söylemiştim. Şimdi size bunun nasıl olduğunu kısaca açıklayayım. Bilenleriniz vardır. Bir önceki X1 3 serisinin platformu üzerinde geliştirilmişti ve arkadan itişliydi. Bu nedenle de motor önde uzunlamasına bir şekilde yerleştirilmişti.
Yeni nesil X1 ise artık Mini'nin geliştirilmiş olan platformundan, yani güncel BMW 2 serisi Active Tourer'ın da kullanıldığı altyapı üzerinde şekillendiriliyor. Yani normal şartlarda önden çekişli bir yapısı var. Bu nedenle de motor ön tarafta enlemesine konumlandırılmış. Yapılan bu çok büyük değişiklikle birlikte tabii motor bölümünün o kadar büyük olmasına ihtiyaç yok. O nedenle de ağ sütunları biraz daha öne alınmış. Bu sayede iç mekanın büyük oranda genişlemiş olduğu her halinden kendini belli ediyor. Gelelim X1'in motorine ve sürüş özelliklerine. Vergi avantajına sahip 3 silindirli bu 1.5 litrelik motoru ben daha önce Mini Cooper'da ve 2 serisi Active Tourer'da test etmiştim. Beklentileri karşılayan gayet iyi bir motor olduğunu söyleyebilirim. Demin de söylediğim gibi X1'in artık 2 çekerli versiyonları önden çekişli. Yani bu 1.5 litrelik benzinli motora tercih ederseniz X1'inizin önden çekişli olacağını bilmeniz lazım. Bir de X1'i isterseniz özel siparişle şu an benim test ettiğim motorla, yani 2 litrelik dizel motorla da satın alabiliyorsunuz. Bu 4 silindirli motor 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor ve BMW'nin klasik alışmış olduğumuz 8 kademeli otomatik şanzımanı ile birlikte alınıyor. Rakamsal olarak bile motorun ne kadar güçlü olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben de performans beklentilerine motorun sonuna kadar cevap verebildiğini hiç çekinmeden söyleyebilirim. Ara hızlanmalarda ve yüksek hızlara çıkmak konusunda güçlü motor, kısa oranlı ve doğru seçimler gerçekleştiren şanzımanla iyi bir şekilde çalıştığı için çok iyi işler ortaya koyuyor. Bu versiyonsa diğer 1.5 litrelik benzinli motorun aksine 4 tekerlekten çekiş sistemiyle alınıyor. Her ne kadar X-Drive diye adlandırılıyor olsa da eskisi gibi sürekli 4 çeker olduğunu söylemek zor. Çünkü bu araç artık önden çekişli olarak ilerliyor. Yani eğer ön tekerleklerde herhangi bir güç kaybı yaşanırsa, o tekerlekler patinaja düşerse o zaman gücün belli bir kısmı arka aksa aktarılıyor. Bu kriteri dikkate alacak olursanız yeni X1'in eskisinden bir adım geride olduğunu düşünebilirsiniz. Ama açıkçası eğer siz fazla arazi şartlarında bu aracı kullanmayı düşünmüyorsanız sürekli 4 çekere de çok ihtiyacınız olmadığını söyleyebilirim. Bunun avantajı ise tabii normal şartlarda önden çekişli olarak ilerlediği için yakıt tüketimi konusunda biraz daha kontrollü olmayı başarıyor bu motor. Ben de X1'i 300 küsur kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 7,5 litrelik bir ortalama tüketim değeri gösteriliyor. Kullanım stilim ve kullandığım güzergah dikkate alınınca bu değer bence hiç de fena sayılmaz. X1'in süspansiyonlarının yapı olarak biraz sert olduğunu düşünüyorum ama bunun kesinlikle konfora olumsuz etki etmediğini de bilmeniz lazım. Direksiyon da önceki nesline göre biraz daha yumuşak, özellikle kadın sürücüleri mutlu edebileceğini söyleyebilirim. Yalıtım konusunda benim hiçbir şikayetim olmadı. Özellikle de bu yeni motorun sessiz çalışan yapısı ve tahminimce daha iyi bir yalıtım neticesinde burada sessiz ve konforlu sürüşler yapabiliyorsunuz. Yüksek hızlara çıktığınızda ise rüzgar sesi biraz da olsa kabinde hissediliyor. Yeni X1 kimilerine göre gerçek BMW genlerini taşımıyor. Ama bu iyi işler yapamayacağı anlamına gelmiyor. İş yapması zor olan şey ise 2 litrelik dizel motorlu versiyon. Yani yanımda duran 300.000 seviyesinin üstünde olan versiyon. Ama 1.5 litrelik benzinli ve önden çekişli versiyonun sınıfındaki rakipleriyle kıyaslayınca gayet iyi bir seçenek olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Görüşmek üzere.